Eğer kaya yününe marul ektiysen ve tohumların çürüdüyse, çıkmadıysa veya çıkıp iplik gibi uzayıp yattıysa bunun sebebi sen değilsin. Yaptığın tek bir hata var ve herkes aynı hatayı yapıyor. Ben geçen hafta kaya yününe marul ektim ve sadece 5 günde tepsinin tamamı yemyeşil oldu. Sihir falan değil. Sadece 2 kurala uydum. İlk 5 gün sıfır besin, filizlendikten sonra ise günde tam 13 saat ışık. Bu videoda sana ezberleri bozan o 5 günü saniye saniye anlatacağım. O 2 hatayı yapmazsan senin de olacak, sonuna kadar izle. Geçen hafta yeni bir deneme başlattım. Dedim ki en sade haliyle, hiç abartmadan, sadece suyla marul çimlenir mi bunu göstereceğim. Çünkü internette o kadar çok bilgi kirliliği var ki, biri A besini ver diyor, biri hemen vitamin bas diyor, biri çimlenir çimlenmez coşturucu ver diyor. Sonra ne oluyor? Tohum daha kök bile çıkaramadan çürüyor. İnsan da topraksız tarım zor, bende olmuyor sanıyor. Halbuki olay çok basit, sadece sabır istiyor. İşe kaya yününü hazırlayarak başladım. Bu kısmı atlayan herkes en baştan kaybediyor. Kaya yününü paketten çıkarıp direkt tohum ekemezsin. Çünkü yapısı gereği pH çok yüksek, 7'nin üzerinde. Tohum o pH'da uyanmıyor, kendini güvende hissetmiyor. Ben ne yaptım? Küpleri pH'ını 5,5 ile 6,0 arasına düşürdüm. Temiz suda birkaç saat beklettim. Bu pH aralığı marul tohumunun en sevdiği, en hızlı uyandığı aralık. Sonra küpleri sudan çıkarıp direkt ekim tepsime dizdim. Olduğu gibi bıraktım, ekstra bir işlem yapmadım. Zaten kaya yünü suyu tutması için var, kendi halinde süzülüyor ve ekim için mükemmel nemde kalıyor. Fazla su tepsinin dibinde kalırsa onu dökmen yeterli, küpün kendisi zaten ayarlıyor. Ekim kısmı en zevkli kısmı. Her küpün ortasında zaten tohumu. Bırakman için küçük bir delik var. Ben her deliğe 2 ile 3 arasında tohum bıraktım. Neden tek tohum değil? Çok basit, doğa bu. Bazen bir tohum boş çıkabiliyor, fire verebiliyor, genetik olarak zayıf olabiliyor. 2-3 tane atınca en güçlü olan çıkıyor ve yoluna devam ediyor. Diğerini sonra cımbızla ayıklarsın. En güçlü olan kalsın. Ama en önemli kural şu, tohumları derine gömmeyin. Marul tohumunu mercimek gibi gömmeyeceksin. Sadece 3-4 milimetre, neredeyse yüzeyde kalacak şekilde bırak. Üzerini de kaya yünüyle, vermikülitle falan kapatma. Çünkü marul tohumu çimlenmek için ışığa ihtiyaç duyar. Üstünü kapatırsan karanlıkta kalır ve uyanmaz, orada kalır. Ve şimdi gelelim herkesin battığı noktaya. Burası bu videonun kalbi, burayı kaçırırsan emek boşa gidiyor. Ben ilk 5 gün boyunca kesinlikle ve kesinlikle hiçbir besin takviyesi vermedim. Tekrar ediyorum, sıfır, sıfır. Ne A besini ne B besini, ne kök coşturucu, ne vitamin, hiçbir şey. Sadece pH ayarlı temiz su. Neden biliyor musun? Çünkü marul tohumu zaten içinde ilk 5-6 günü rahatlıkla çıkaracak kadar besinle birlikte geliyor. O minicik şeyin içinde kendi çantası var, kendi yemeği var. Annesinden almış geliyor. Senin dışarıdan verdiğin en küçük besin bile o daha yeni uyanmış, tırnak kadar kök için çok ağır geliyor. Tuzluluk bir anda artıyor ve o narin kök yanıyor. Sonra tohum çürüyor ve sen de benim tohumlarım bozukmuş, kaya yünüm kötüymüş sanıyorsun. Hayır, tohumlar bozuk değil, yöntem yanlış. İlk 5 gün besin yok. Ben o 5 gün boyunca ne yaptım? Küplerin üzerine şeffaf bir kapak kapattım. Bildiğin ev yapımı mini sera. Amaç ne? Nem içeride kalsın, küpler kurumazsın. Her gün sabah akşam bir kere kapağı açıp içeriye 1-2 dakika havalandırdım ki küf yapmasın, mantar olmasın ve sadece fısfısla yüzeyi hafifçe nemlendirdim. Küpleri asla göl haline getirmedim. Kaya yünü ıslak olacak ama içinde yüzmeyecek, bunu unutma. Sonuçlar inanılmaz hızlı geldi. İkinci günün sonunda tohumlar su içip şişmeye başladı, resmen kabardılar ve patlamak üzere oldukları belliydi. Üçüncü gün sabah kontrol ettiğimde o beyaz, kıl gibi minik köklerin kaya yününden dışarı çıktığını gördüm. İşte doğru yoldasın demek bu. Dördüncü gün ise o en sevdiğim an, toprağa delip çıkan 2 minik yeşil yaprak, kotiledon yapraklar. Bana resmen selam verdiler. Beşinci günün sonunda tepsiye baktığımda manzara şuydu, neredeyse tamamı uyanmış yemyeşil bir tarla. Sadece suyla. Hiçbir ekstra masraf olmadan başarı oranım %95'in üzerinde. Tamam, filizlendiler. Şimdi ne olacak? Çoğu kişi tam burada kaybediyor. Filizlendikten sonra da karanlıkta bırakmaya devam ediyor. Bak, tohum filizlendiği anda artık karanlık bitti, ışık başlıyor, filiz ışık için yalvarıyor.
Eğer ona ışık vermezsen ne yapar biliyor musun? Işığı aramak için deli gibi uzar. Boyu bir anda 5-6 santim olur ama gövdesi iplik gibi inceciktir. Sonra da dayanamayıp yan yatar. Biz buna cılız fide diyoruz ve o fidelerden asla güzel marul olmaz. Bütün emek çöpe gider. Ben filizleri görür görmez hiç beklemeden ışık sistemimin altına aldım. Ve burada uyguladığım kuralı not al, çünkü bu marulun acılaşıp acılaşmayacağını belirleyen kural. Günde tam 13 saat ışık verdim. Neden 13 saat, neden 18 değil, daha çok ışık daha iyi değil mi diyeceksin. Marulda değil. Marul uzun gün bitkisi değil. Özellikle yazın ekiyorsan ve 16-18 saat ışık verirsen bitki diyor ki, günler çok uzadı, hava çok sıcak, ben artık tohuma kaçmalıyım. Ve bir anda boy verip çiçek açmaya çalışıyor ve yaprakları zehir gibi acı oluyor. Biz bunu istemiyoruz. 10 saatte az, bodur kalır. 13 saat tam o tatlı nokta. Ne çok az ne çok fazla. Hem güçlü, kalın gövdeli ve yemyeşil oluyor, hem de tohuma kaçmıyor. Ben beyaz led kullanıyorum. Işığı fidelerin tepesinden yaklaşık 15-20 santim yukarıya yerleştirdim. Çok yaklaştırıp yakmıyorum, çok uzaklaştırıp cılız bırakmıyorum. Bunu da bir zamanlayıcıya bağladım. Her gün sabah 8'de yanıyor, akşam 9'da sönüyor. Yani her gün 13 saat kesintisiz güçlü ışık alıyorlar. Işığı açar açmaz o minik fidelerin nasıl dimdik, durup ışığa döndüğünü kendi gözlerinle göreceksin. O an çok keyifli. Sonlara doğru biraz daha tekniğe girelim çünkü bu işi gerçekten profesyonelce yapmak istiyorsan bu değerleri bilmen lazım. Ben çimlenme süresince ortam sıcaklığını 20 ile 23 derece arasında tuttum. Marul serin iklim bitkisidir. 26-27 derecenin üstüne çıkarsan çimlenme oranı düşer ve tohum uykuya yatar. Gece gündüz farkı çok olmasın diye tepsiyi evin en serin ama ışık alan köşesine koydum. Nem çok önemli. İlk 5 gün kapak kapalı olduğu için nem zaten %80-90 civarındaydı. Bu filizlenmeyi hızlandırdı. Kullandığım suyun sıcaklığı da oda sıcaklığındaydı. 18-20 derece civarı. Buz gibi suda kaynar gibi sıcak suda köke şok yaptırır. pH konusunu tekrar vurgulamak istiyorum. Ben pH 5.8'de sabitledim. 5,5 ile 6,2 arası marul için idealdir. EC yani besin yoğunluğuysa ilk 5 gün boyunca dediğim gibi 0,0 ile 0,2 arasındaydı. Yani neredeyse saf su. Işık tarafında ise PPFD değeri yaklaşık 150 ile 200 civarında verdim. Çok güçlü ışık da ilk günlerde yakar. Çok az ışık da uzatır. 13 saat ve bu güç tam ayarında. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bu video sadece başlangıçtı. 5 günde çimlendirmeyi birlikte başardık. Şimdi sırada en heyecanlı kısım var. Bir sonraki videoda ilk besin eklemesini birlikte yapacağız. EC'yi nasıl yavaş yavaş 0,8'e sonra 1,0'a çıkarıyoruz? Hangi besinleri kullanıyoruz? pH nasıl dengeleniyor? Hepsini adım adım ölçerek göstereceğim. Fideleri nasıl yakmadan güçlendireceğimizi göreceksin. Ondan sonraki videoda ise bu fideleri alıp benim topraksız tarım Daikei kulemi birlikte taşıyacağız. Yani bu minik küplerden alıp o kocaman dikey kule sistemine nasıl aktarıyoruz, orada kökler nasıl coşuyor ve marullar nasıl kocaman oluyor, onu canlı canlı izleyeceğiz. Tohumdan hasada kadar bütün süreci birlikte tamamlayacağız. Özetle formül bu kadar basit. İlk 5 gün boyunca kesinlikle besin takviyesi yok. Sadece temiz su ve sabır. Filizlenmeye başladıktan sonra ise günde 13 saat ışık. Bu iki kurala uyarsan senin de tepsin 5, günde yemyeşil olacak. Sen de benimle aynı anda ekim yaptıysan kaçıncı günde filizlendiğini yorumlara mutlaka yaz. Aklına takılan teknik bir değer olursa da yorumlara bırak, hepsini okuyup cevaplıyorum. Bu tarz topraksız tarım videolarının devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda ilk besinlemede görüşürüz. Hasadın bol olsun.